şuna bir bak. Şu kameraya bir bak lütfen. Şu an elimde görmüş olduğunuz kamera Sony'nin dünya ile birlikte Türkiye'de de ilk defa bugün yani 28 Eylül tarihinde satışa sunduğu Cineline serisinin en ufak üyesi olan FX30. Oh, senlik bir şey yok. 40 milim mi? Böyle güzel kamera yapılmaz arkadaş. Sony'nin bütün serilerinin dış görünüşlerini zaten beğeniyorum. Ama bu Cineline serisi de gerçekten hani şu gri'nin içine girmesi vesaire çok hoşuma gidiyor. Özellikle dışarıda yaptığım çekimlerde tabii ki kameranız ne kadar güzel gözükürse siz de o kadar bir hoş bir videografer oluyorsunuz. İlk olarak Sony bu cihazı Cineline serisinin en ufak üyesi olarak çıkarttı. Cineline serisinde şu anda 5 tane kamera var ve bu da 6.'sı olacak. Yani FX9, FX6, FX3'ten sonra yeni üyemiz FX30 diyebiliriz. Sony bu kamerayı ne amaçla çıkarttı dersek, halihazırda sinema sektöründe içerik hazırlayanlara ve başlangıç aşamasındaki sinema tutkunlarına böyle bir sinema kamerası hazırlayarak onları hedefledi ve biz de bugün bu kameranın neler yapabileceğini birlikte göreceğiz. Önce başlamak istediğim nokta dış görünüşü. Çünkü benim için çok büyük bir deal, çok büyük bir olay. Dış görünüş ne kadar güzelse ben bilmiyorum yani siz de öyle hissediyorsunuz illaki ama kameranız ne kadar güzelse o kadar motive olabiliyorsunuz çekimlerde. Özellikle ben sürekli dışarıda çekim yapan biri olarak kameramın güzel gözükmesini istiyorum. Sony A7 II, Sony A7 III, Sony A7 R4, Sony A7 S3 bunların hepsi genel anlamıyla dış görünüş bakımından birbirine benzediği için sanki yıllardır böyle kamera değiştirmemişim gibi bir durum oldu bende. Ya bunu kullanınca yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. Sony Türkiye ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bunun tanıtımını yapan 2 kişiden biri ben oldum. Ama dış görünüşe bakarsanız gerçekten şu gri'nin de içine girmesi olayı bir tık fazla güzelleştirmiş diyebilirim. Tabii ki şu handle'la XLR adaptörünün de bu şekilde gelmesi bunun görüntüsünü sinema kamerası haline getiriyor. Bu cihazımızın içinde internal fan var. Yani cihazın içine fan yerleştirmişler. Siz ne kadar çekim yaparsanız yapın, nerede çekim yaparsanız yapın bu cihaz ısınmıyor. Ben zaten A7 S3'lerle de ısınan kimseyi görmedim. Fakat Marmaris'te yaşadığımız için bazen 50 derecenin altında bu problemi yaşadım 2 yıl önce. Ve hani çekimdeyseniz gerçekten hayat kurtaran bir durum olabiliyor. Kameranızın içinde fan olması. Burada XLR adaptörümüz var. Bu adaptör üzerinden 4 kanaldan ses çıkışı alabiliyorsunuz. Yani siz yaka mikrofonunuzu, shotgun'ınızı, boom mikrofonunuzu aynı anda bu cihaza bağlayıp güzel ses görüntülerinizi alabiliyorsunuz. Bu handle çok güzel bir şey. Yani benim kendi kullandığım handle'larım çok güzel duruyor. Kameranın üstünde kullandığım case'lerim çok güzel duruyor ama şu duruş bence bir başka yapıyor olayı. Bir de ergonomi açısından şöyle tutmak benim çok hoşuma gitti. Bir haftadır böyle çalışıyorum ve şu handle'ı neredeyse hiç çıkartmadım çekimlerimde. Şu şekilde tuttuğunuz zaman zaten bunu genel anlamda video kamerası olarak yaptıkları için içindeki ergonomisini de ona göre ayarlamışlar. Yani biz genelde videographerlar yani video çekimi yapanlar, sinema sektöründe video çekenler olanlar olarak ne kadar uzattım lan bu konuyu. Yani kameraman olanlar bu şekilde ben sürekli çekimlerimi yaptığım için kamera bana çok rahat geldi. Özellikle kendimden konuşursak ben şu şekilde yaptığım için çekimleri bu kameranın ergonomisi, tutma yeri, her şeyi tam bu video çekimine göre ayarlanmış.
Tutacağı tuttuğunuz zaman çok güzel low shot görüntüleri alabiliyorsunuz. Bu kamerayı yaparken caseless kamera dediler. Yani caseless'ın anlamı bu kameraya şu şekilde kasalar takıp üzerine aksesuarları sağına soluna eklemenize gerek yok. Çünkü Sony bu ufacık kameranın içine yaklaşık olarak 5 tane vida somunu eklemiş ve bu somunlara siz istediğiniz aksesuarınızı, monitörünüzü, mikrofonunuzu, her şeyinizi bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede çok daha pratik bir şekilde olayları çözebiliyorsunuz. Aksiyon kamerasını takıyorum, ondan sonra çıkartıyorum, monitörü takıyorum, ondan sonra çıkartıyorum, mikrofonu takıyorum. Bunların hepsi aynı kameranın içinde olunca işler bir tık daha kolaylaşıyor. Tabii ki XLR adaptörün üzerinde de 2 tane girişimiz var. Yani ihtiyaç durumunda buralara da istediğiniz şeyleri takıp o şekilde çekimleri yapabiliyorsunuz. Bu kamerayı alırken 2 tane seçeneğiniz olacak. Bir tanesi bu demin bahsetmiş olduğum hem XLR adaptörü hem de handle'la birlikte alabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde alıyorsunuz, isterseniz üzerine ekstra bir ilave ücret ile bu şekilde set olarak alabiliyorsunuz. Bu kamera bir video kamerası. Yani video çekim kamerası. Fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Tabii ki çekebiliyorsunuz. Öyle bir özellik var. Öyle bir mod var. Fakat fotoğrafları, yani çekmiş olduğunuz fotoğraflar 26 megapiksel kalitesinde oluyor. Sosyal medyada vesaire kullanıyorsanız çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ama bununla bir düğün çekimi vesaire yapıyorsanız üzerinde çok fazla renk ve edit işlemi uygulayacaksanız çok da tercihiniz olmayabilir. Özellikle fotoğraf çekimi yapmak isteyenler R serileriyle devam edebilir diye düşünüyorum. Bir diğer farklılığı değil, özelliği demeyeyim çünkü bunu beğenen de var, beğenmeyen de var. Hatta çok fazla beğenmeyen var ama burada bir adet vizörümüz yok. Yani diğer serilerde olduğu gibi, A7S3'te de olduğu gibi şurada görmüş olduğunuz vizör bu cihazda mevcut değil. Bu şekilde bunu daha kompakt bir hale getirip üzerine aksesuarları vesairenizi takmanızı daha kolaylaştırıp ayrıca işte böyle paketlerken, çantanıza koyarken takılmamasına olanak sağlıyor. Tabii ki bilmiyorum siz videolarınızı vizörden çekiyor musunuz, çekmiyor musunuz? Ama ben genelde ekranı kullandığım için çok da büyük bir zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum. Uzun zamandır A7 III ve A7 R4 kullanan biri olarak şuna ne kadar ihtiyacım olduğunu size anlatamam. Şu 180 derece sola, 180 derece aşağı, yukarı dönebilen bu ekran benim için bir nimet niteliğinde diyebilirim. Ama Sony'nin bu ekranları artık hepsini dönebilen bir şekilde yapması bütün herkesin işine yarayacak bir şey. Bu seride en çok hoşuma giden özelliklerden birisi, şimdi hemen göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere cihazın üzerine yaklaşık 3 tane Işık eklemişler. Kırmızı ışık eklemişler. Sen bunu gör, sen kayıtta olduğunu anla diye ve benim gerçekten her zaman başıma gelen bir durum, özellikle başlangıç seviyesindeyken yıllar önce YouTube'a ilk başladığım zamanlarda konuşuyorum. Bir saatlik bir konuşma yapıyorum. Arkasına bir bakıyorum, kayıtta değilim. Video kamerası olduğu için burada 2 tane kayıt tuşumuz var. Bir tanesi ön tarafta olacak şekilde, bir tanesi de tam baş parmağımızın uyduğu bu tepe kısmında. Şurada bir kayıt tuşumuz var ve buraya baş parmağımız bu şekilde tam uyuyor. Tabii ki diğer modellere göre bunun dış yapısındaki düğmelerinde bir kısmını değiştirmişler. Buradaki joystick yukarı alınmış. Bu alışması biraz zaman alan bir durum aslında. Ben çünkü uzun zamandır kullandığım için elimin şuraya gitmesi bilmiyorum, bana bir garip geldi ama muhtemelen ileriki dönemlerde alışacağım bir durum olacaktır. Tamamen dokunmatik bir menüsü var. Her şeyi menü üzerinden yapabiliyorsunuz. Keşke diyorum. Bu şekilde ben kendimi çekerken ekran üzerinden diyaframımı, ISO'mu vesairemi de dokunmatik ekran üzerinden yapabilseydim, vlog çekerken oradan diyaframımızı vesairemizi veya şu an monitörle çekerken bile ben eğer onu değiştirmek istersem kameranın arkasında şöyle bir şeyler yapmak zorundayım. Bunu yapmamak istiyorum. O nedenle kameramda öyle bir sistem olmasını istiyorum. Power düğmesinin yerini değiştirmişler. İkisi de güzel çalışıyordu. O yüzden benim için çok büyük bir değişiklik değil. Burada bir zoom düğmesi yapmışlar. Bununla birlikte prime lenslerinizle bile zoom yapabiliyorsunuz. Bataryamız aynı şekilde A7 III'lerle kullandığımız bataryaların hepsini bu cihazda da kullanabiliyoruz. Oradaki ring var ya, işte kendi custom ayarlarımızı yapıp onu çevirip yapıyoruz. O bunun üzerinde yok. Muhtemelen gene yukarıdan biraz daha yer kazanmak için yapıldı. Burada bir mod düğmemiz var. Mod düğmemize basıp
direkt o ayarlara buradan gidebiliyoruz. Tabii benim için büyük bir özellik HDMI girişlerinin artık büyük olması, S3'lerde de şu anda büyük olması büyük bir nimet. Çünkü bunun da nedeni sürekli o mikro HDMI'ları böyle takmaya çalışıyorduk da sonra böyle kırılıyordu, ucu çıkıyordu, bir şey oluyordu. Ben çıldırıyordum. Cihazın genel anlamda video çekim özelliklerine bakacak olursak FX30 Super 35 crop sensörlü bir kamera. Sanıyorum ki Sony sinema serisi bir kamera çıkarttığı için bu kamerayı Super 35 yapmak istedi. Bu cihaz 4K'da 120 kareye kadar görüntü alabiliyor. Onun dışında 1080 çekim yapmak isterseniz saniyede 240 kareye kadar görüntü alabiliyorsunuz. Bu da tabii ki benim ürün çekimlerinde, yani 240 kare almam benim ürün çekimlerimde çok işe yarayacak bir durum. 4K'da 120 kare çekiyor olmamızda, özellikle 4K çekip de bunu yavaşlatmak istediğimizde benim ve slow motion kullanan diğer arkadaşların da çok hoşuna gideceği bir durum olacağına eminim. Tabii ki bu yapmış olduğunuz slow motion çekimleri, yani 4K'da 120p çekiyorsanız veya 1080'de 240p çekiyorsanız bunun için bir CF Express kartına ihtiyacınız olacak. Veya ben bu çekimleri yapmayacağım, sadece SD kart benim için yeterli diyorsanız en az, yani yazım hızı 300 megabit olan bir kart almanızı tavsiye ederim. 5000 lira, 5000, 5600, yani 2 tane alsanız 10.000 liraya falan geliyor muhtemelen. 10 bit 4:2:2 çekimler yapabiliyorsunuz. Bir de bu cihazın bir diğer özelliği de bu direkt kameranın içerisine kendi looklarınızı atabiliyorsunuz. Yani kendi kullandığınız Premiere Pro, DaVinci'de kullanmış olduğunuz lookları kameranın içine aktarıyorsunuz ve bu şekilde çekmiş olduğunuz görüntünün çıktısının nasıl olacağını oradan görebiliyorsunuz. Hatta direkt işleyip o videonun üzerinde renk bakımından hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt çıktığı gibi post olarak paylaşabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Pahalı monitörlerde bu sistemi zaten yapabiliyorsunuz. Fakat bunu başlangıç seviyesi bir serinin içinde böyle bir özellik olması bize büyük bir zamandan tasarruf sağlayacak. Şimdi looplardan bahsetmişken bu cihazla S-Cineton özelliğinde çekimler yapabiliyorsunuz. Yani bu ne yapıyor? Kamera sizin için çekmiş olduğunuz o görüntüyü en düzgün ayarlara getirip böyle soft bir renk verip size çıktısını o şekilde veriyor. Kendi looplarınızı atıp isterseniz o şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz Cineton ayarında çekip, yani profil, renk profilinde, fotoğraf profilinde, picture profilinde kullanıp çok kolay bir şekilde hemen editini yapıp müşterinize teslim edebiliyorsunuz. Sony bir kamera olduğu için düşük ışıkta çekim yapma özelliğini bilmiyorum, bahsetmeme gerek var mı? Sony abi, yani neticede düşük ışıkta çekim yapıyorsan Sony kullanıyorsun zaten. Tabii ki Sony'den bahsetmişken otofokus sisteminden bahsetmemek olmaz. Ben şu ana kadar bu cihazla yaptığım hiçbir görüntüde göz tanıma sisteminde netliğin kaçtığını daha tanık olmadım. Tabii ki bu kullandığınız lensle vesaireyle de alakalı olan bir durum ama genel anlamda Sony cihazlarınızda, yeni cihazlarda hiçbir şekilde otofokusta problem yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Yüz tanıma sisteminde de birkaç yeni özellik eklemişler. İsterseniz hayvan gözünü seçebiliyorsunuz, isterseniz insan gözünü seçebiliyorsunuz ve en ilgimi çeken, isterseniz kuş gözünü seçebiliyorsunuz. Yani kuş gözü. Özellikle menü kısmı da biraz daha kolaylaşmış. FX serisinin menü kısmını almışlar buraya. Kendi menünüzü ayarlayabildiğiniz bölmeden çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Veya sinema sektöründe kullanılan geniş bu alandan bütün ayarlarınızı çok çabuk bir şekilde görüp onları değiştirebiliyorsunuz. Bu da hızlı yapmış olduğunuz, yani pratik yapmanız gereken çekimlerde ayar değiştirmelerinde çok işinize yarayacak bir durum. Video kamerası olduğu için içinde 5 stoplu bir IBIS mevcut. Bu IBIS de kameranızın elle çektiğiniz zaman, elle yapmış olduğunuz çekimlerde oluşabilecek titreşimleri kameranın içindeki gimbal'la çözebiliyor. 14 stop bir dinamik aralığı var. Zaten A7 III vesaire kullanıyorsanız, ondan sonra aynı çekimleri bu kamerayla yaparsanız o dinamik aralığın ne kadar fark ettiğini, yani videoların ne kadar canlı ve daha gerçekçi çıktığını bu şekilde görebiliyorsunuz. Başka? Ve tabi bunca özelliği bir hafta içinde hepsini böyle tam çözemesem de sineyel çekimleri vesaire var. Bunları daha çok fazla denemeye fırsatım olmadı. Sinema sektörüne girip ben videocu olacağım diyenler için bence çok güzel bir kamera. Tabii ki hiçbir cihazı denemeden almanızı önermiyorum. Özellikle fırsatınız varsa Sony'nin İstanbul Sirkeci'de şu anda bir showroom'u var. Gidip orada bu kameraların, bu lenslerin testini yapabiliyorsunuz. Artık çok değerli cihazlar, çok pahalı cihazlar bizim kendi ekmek teknemiz olan cihazlar olduğu için doğru
kamera ve lens seçimleriniz her zaman çok önemli olacaktır. Herkesin yaptığı şey farklı, kamerayı kullanım amacı farklı, nerede kullandığı farklı. Bu nedenle kendiniz bol bol araştırmanızı yapıp kendi ekipmanlarınızı o şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu videoda size Sony'nin en yeni kamerası, Cinema-Line serisinin en küçük üyesi FX30'u kısa bir şekilde, genel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tekrardan Sony Türkiye ailesine buradan teşekkür etmek istiyorum. Bana Türkiye'de bu kamerayı tanıtan ilk kişi olmak fırsatı verdikleri için. Abone olmasanız da olur, sorun yok. Biz bize yeteriz. Yok lan, onu demeyeyim, yanlış olur. Kanalıma abone... Ben hiç katılmadın son zamanlarda videolara. Ha? Öyle mi? Şşt, bak yeni kameraya bak, gel. Bak yeni kamera aldık. Bak bakayım. Ne oldu? Bak güzel mi söyle? Bak aman gitme dur. Güzel mi onu söyle git. Hoşça kalın. Bye.